Önümüzdeki 12 dakika içinde kendimizi ve başkalarını yargılarken düştüğümüz en temel zihinsel tuzağı ve bu tuzaktan kurtulmanın 200 yıllık bir romanda gizlenmiş anahtarını keşfedeceksiniz. Bu kitap genellikle tül perdeler, imparatorluk kesim elbiseler ve kibar reveranslarla dolu romantik bir kaçış olarak yanlış anlaşılır. Ama Aşk ve Gurur, basit bir aşk hikayesinden çok daha fazlasıdır. O, insan psikolojisi üzerine yazılmış, zamana meydan okuyan bir el kitabıdır. Bize ilk izlenimlerin nasıl kör edici olabileceğini, statü arzusunun insanı nasıl çürütebileceğini ve en önemlisi, kendi zihnimizin bize kurduğu en büyük hapishaneden nasıl kaçabileceğimizi gösterir. Jane Austen, 19. yüzyılın başında yazan bir papaz kızıydı. Dünyası, İngiliz taşrasındaki orta halli soylularla sınırlıydı. Romanlarında ne büyük savaşlar vardır ne de destansı yolculuklar. Aksine Austen mikroskobuyla bir damla suyu inceler gibi, bu küçük dünyayı, yani birkaç ailenin birbiriyle ilişkilerini inceler. Ve o, bir damla suda, tüm bir okyanusu, yani insan doğasının evrensel gerçeklerini bulur. Bu dünyanın en önemli gerçeği şuydu. Austen, yeğen zamanında, Elizabeth Bennet gibi iyi eğitimli ama mütevazı bir servete sahip bir kadın için evlilik, bir kariyer seçimi değil, tek kariyer yoluydu. Ya iyi bir evlilik yapıp, sosyal ve ekonomik olarak hayatta kalırdınız, ya da ailenize yük olan bir yaşlı kız olarak kalırdınız. Bu yüzden romandaki evlilik arayışı romantik bir hevesten çok, bir varoluş mücadelesidir. Austen, bu acımasız gerçeği romanın en meşhur ve en ironik cümlesiyle daha en başta yüzümüze vurur. Servet sahibi bekar bir erkeğin bir eşe ihtiyaç duyduğu, evrensel olarak kabul edilmiş bir gerçektir. Austen, burada bizimle dalga geçer. Çünkü asıl gerçek o erkeğin ne istediği değil, etrafındaki ailelerin kızları için o erkeği bir ganimet olarak görmesidir. Bu cümleyle Austen, aslında evlilik piyasasının acımasız kurallarını ilan eder. Ve bu bizi ilk büyük fikre getiriyor. Aşk ve Gurur, adından da anlaşılacağı gibi, iki temel insani kusurun, gururun ve ön yargının bir analizi. Ama bu kusurlar sadece iki karaktere, yani zengin ve kibirli Darcy'ye ve zeki, ama peşin hükümlü Elizabeth'e ait değil. Kitaptaki neredeyse her karakter, bu iki zihinsel hapishaneden birinin veya her ikisinin esiridir. Darcy, sosyal statüsünün ve zenginliğinin gururuyla, Elizabeth'in ailesini aşağı bularak onlara karşı bir önyargı besler. Elizabeth ise, Darcy'nin bu kibrine tanık olduğunda, kendi zekasına ve insanları doğru okuma yeteneğine olan gururu yüzünden, Darcy'ye karşı yıkılmaz bir önyargı oluşturur. Bu bir kısır döngüdür. Gurur önyargıyı, önyargı da gururu besler. Elizabeth, Darcy'nin kötü bir adam olduğuna o kadar inanmıştır ki, karizmatik ve yakışıklı Subay Wickham, Önyen anlattığı yalanlarla dolu trajik hikayeyi sorgusuz sualsiz kabul eder. Neden? Çünkü bu hikaye, onun zaten var olan önyargısını, yani Darcy berbat bir insandır fikrini doğrular. Bugün buna doğrulama yanlılığı diyoruz. Yani, inançlarımızı destekleyen bilgileri arama ve onlara inanma eğilimimiz. Elizabeth, zeki ve analizci bir kadın olmasına rağmen, kendi zihninin bu tuzağına düşer. Kendi algısına o kadar güvenir ki, yanılıyor olabileceğini aklına bile getirmez. Darcy de aynı tuzağın içindedir. Elizabeth'in zekasına ve canlılığına hayran olmasına rağmen, ailesinin görgüsüzlüğü ve sosyal konumlarının düşüklüğü konusundaki gururu, ona karşı hissettiklerini kendine bile itiraf etmesini engeller. İlk evlilik teklifi bu yüzden bir felakettir. Bu bir aşk ilanı değil, bir hakarettir. Senin gibi sosyal olarak aşağı birini sevecek kadar düştüm ama yine de sana lütfediyorum demeye getirir. Bu, gururun bir aşk itirafını bile nasıl zehirleyebileceğinin mükemmel bir örneğidir. Romanın dehası, bu iki karakterin de kendi gurur ve önyargı duvarlarını yavaş yavaş yıkmalarını izletmesidir. Aşk, onlar için bir anda parlayan bir şimşek değil, birbirlerinin ve en önemlisi kendilerinin hatalarını anladıkları acı verici, yavaş bir aydınlanma sürecidir. Bu da bizi ikinci fikre getiriyor. Bu romanda evlilik bir piyasadır ve aşk genellikle bir lükstür. Austen bize romantik bir masal anlatmaz. O, toplumun ekonomik gerçeklerini acımasızca ortaya seren bir sosyal eleştirmendir. Bunun en net örneği, Elizabeth'in en yakın arkadaşı Charlotte Lucas'tır. Charlotte, zeki ve mantıklı bir kadındır. Ama 27 yaşına gelmiş, pek de güzel olmayan ve serveti bulunmayan bir kadın olarak seçeneklerinin tükendiğini bilir. Bu yüzden, romanın en dayanılmaz, en aptal karakterlerinden biri olan papaz, Mary Collins'in evlilik teklifini kabul eder. Elizabeth, bu haberi duyduğunda, dehşete düşer.
Nasıl olur da arkadaşı sevgi ya da saygı duymadığı bir adamla evlenebilir? Charlotte, Ayen cevabı, dönemin binlerce kadınının sessiz çığlığı gibidir. Ben romantik değilim, hiç olmadım, sadece rahat bir yuva istiyorum. Charlotte için evlilik, bir tutku birliği değil, bir hayatta kalma stratejisidir. Mary Collins bir piyango bileti gibidir. Pek hoş bir bilet değildir. Ama en azından bir güvence sunar. Austen, Charlotte'ı yargılamaz. Onu anlar. Onun aracılığıyla, kadınların karşı karşıya olduğu acımasız seçenekleri gösterir. Elizabeth'in, aynı Mary Collins'i reddetmesi ise, bu yüzden devrimci bir eylemdir. Bu sadece aptal bir adamı reddetmek değil, aynı zamanda ekonomik güvenceyi, sırf kendine olan saygısı uğruna elinin tersiyle itmektir. O, mutsuz bir yuvadan daha iyidir diyerek, kendi bireysel değerini, toplumun ona dayattığı ekonomik zorunluluğun üzerine koyar. Peki Austen bu noktada nerede duruyor? Romanın sonunda Elizabeth'i hem aşkla hem de muazzam bir servetle, yani Darcy ile ödüllendirir. Bu bir çelişki mi? Yoksa Austen, kendine saygının ve prensiplerine sadık kalmanın eninde sonunda en büyük ödülü getireceğini mi söylemek istiyor? Belki de Austen, hem idealist hem de pragmatisttir. Aşkın en yüce hedef olduğunu söyler ama aynı zamanda o aşkın sıcak bir yuvada ve finansal güvenceyle çok daha keyifli yaşanacağını da bilir. Üçüncü ana fikir ise, statü ve sınıfın görünmez duvarlarıdır. Roman, sadece zenginler ve fakirler arasındaki bir ayrımı anlatmaz. Daha derinde, soylu olanla yeni zengin olan, doğuştan gelen zarafet ile sonradan kazanılmış servet arasındaki gerilimi işler. Darcy'nin arkadaşı Bingley'nin ailesi servetlerini ticaretle kazanmıştır. Bu yüzden Darcy'nin çevresindeki eski aristokrasi tarafından biraz küçümsenirler. Bennet ailesi ise toprak sahibi, soylu bir sınıfa aittir ama fakirleşmişlerdir ve dayıları gibi ticaretle uğraşan akrabaları vardır. Bu, Darcy'nin gözünde affedilmez bir lekedir. Bu sınıf takıntısının vücut bulmuş hali ise şüphesiz Lady Catherine de Bourgh'tur. Lady Catherine, Darcy'nin teyzesi ve bir aristokrasinin kalesidir. Onun için dünya, doğuştan gelen haklar ve statüler üzerine kuruludur. İnsanların değeri, kan bağları ve ünvanlarıyla ölçülür. Romanın zirve anlarından biri, Lady Catherine'in Elizabeth'i Darcy'den vazgeçirmek için Longbourn'a gelip onu sorguya çektiği sahnedir. Bu, iki dünyanın çarpışmasıdır. Lady Catherine, ünvanının ve zenginliğinin gücüyle konuşur. Elizabeth ise sadece zekası ve kendine olan saygısıyla. Lady Catherine ona, ailesinin önemsizliğini hatırlattığında Elizabeth o meşhur cevabını verir. O bir beyefendi, ben de bir beyefendinin kızıyım. Bu noktada eşitiz. Bu cümle, bireysel değerin miras alınan statüden daha önemli olduğunun bir ilanıdır. Elizabeth, Lady Catherine'in dünyasının kurallarını oynamayı reddeder. Peki Austen bu eleştiride ne kadar ileri gider? Burada romanın belki de en tartışmalı yanı ortaya çıkar. Evet, Elizabeth bireysel liyakatle kazanır. Ama sonunda Darcy'nin devasa serveti ve gücü, tüm sorunları sihirli bir şekilde çözer. Kardeşi Lydia'nın neden olduğu büyük skandal, Darcy'nin parası ve etkisiyle örtbas edilir. Yani roman sınıf sistemini eleştirirken, aynı zamanda o sistemin en büyük ayrıcalıklarından birini, paranın her kapıyı açması gerçeğini, bir çözüm olarak kullanır. Bu, Austen, devrimci bir yazar mı yoksa günün sonunda sistemin sınırlarını kabul eden bir realist mi olduğu sorusunu akla getirir. Belki de ikisidir. Bize kusurlu bir dünyada bile onurlu yaşanabileceğini, ama paranın da işleri epey kolaylaştırdığını hatırlatır. Öyleyse, 200 yıldan uzun bir süre sonra, bu balo salonları ve çay partileriyle dolu hikaye bugün bize ne söylüyor? Neden ölmeyi reddediyor? Çünkü aşk ve gurur, aslında bizim hikayemiz. Biz de her gün, sosyal medyada bir fotoğrafa, bir profile bakıp, insanlar hakkında anında kesin yargılara varıyoruz. Tıpkı Elizabeth'in Darcy'ye yaptığı gibi, küçücük bir bilgi kırıntısından koca bir karakter analizi çıkarıp ön yargılarımızı besliyoruz. Kitap, birini tanımak için zamana ve çabaya ihtiyaç olduğunu, ilk izlenimlerin genellikle birer karikatürden ibaret olduğunu hatırlatan güçlü bir panzehir. Charlotte Lucas, Ian evliliği bir güvence olarak görmesi, günümüzdeki ilişki dinamiklerinden ne kadar farklı? Bugün de insanlar statü, güvenlik ve uyum arayışıyla partner seçmiyor mu? Aşk mı, mantık mı sorusu, şekil değiştirmiş olsa da hala hayatımızın merkezinde. Elizabeth'in Lady Catherine'e karşı dik duruşu, güce karşı gerçeği söylemenin,
daha az güce sahip olanın bile zekası ve onuruyla nasıl direnebileceğinin zamansız bir sembolü. Ve tabii ki düşmandan aşıka dönüşen ilişki modeli, aşk ve gurur, bu türün atasıdır. Bize en zıt karakterlerin bile birbirini anlayabileceğini, değiştirebileceğini ve en önemlisi iyileştirebileceğini fısıldar. Bu, insan ilişkilerine dair son derece iyimser ve umut dolu bir bakıştır. Sonuçta, aşk ve gururu ölümsüz kılan şey, onun sadece bir aşk hikayesi olmamasıdır. O, kendini keşfetmenin, kendi zihinsel hapishanelerimizin farkına varıp o duvarları yıkmanın hikayesidir. Elizabeth ve Darcy birbirlerine aşık olmadan önce, kendileri hakkındaki acı gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalırlar. Birbirlerini değil, önce kendilerini tanımayı öğrenirler. Roman bize, gerçek sevginin, bir başkasını olduğu gibi görmekle değil, onun sayesinde kendini daha net görmekle başladığını anlatır. Ve bu ders, hiçbir zaman eskimez ve işte bu yüzden ölmeyi reddediyor.